Kusura bakmayın. Şu anda ünlü astrolog İpek Canbulat'la yayındayız. İpek Canbulat Kıbrıs'ta, Girne'de, Kıbrıs'ın göz bebeği çok güzel bir otelin bahçesinde. Neredesin Kıbrıs'ta? Girne'de merkezde Şamada Otel'deyim. Gerçekten çok güzel. Burası el değiştirdi. Muazzam kaliteli, muazzam güzel. Personel çok güzel. Tavsiye ediyorum. Reklamını yapmıyorum. Kimse yanlış anlamasın ama ben burada huzurlu ve mutluyum. Çünkü burada kalıyorum. Çok da güzel bir yer. Peki. İpek, bugün dönecek misin İstanbul'a yoksa uzattın mı? Döneceğim. Gece saat 3 uçağında döneceğim. Bu arada Lale Arzu burada mısın? Leyla ablacığım burada mısın? Buradaysan bir ses verir misin rica etsem? Benim canım dostum var burada Leyla abla. Dün yoktu, dün gelmedi yayına kendisi. Gelir. Bugün gelir. Tekrar Bugün gelir. evet, başka, diğer dostlardan geliyorlar Dönem yavaş hoş yavaş. geldin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel konularımız var. Bilal abi gerçekten güzel bir hazırlık yapmış. Çalıştım da geldim bugün. Öyle yani spontane olmadı hiçbir şey. O yüzden dolayı takipte kalın. Merak ettiğiniz konu da burada. Mevcut konu zaten hikayede de belirtmiş Bilal abi. Afra'yla işte Afra Saraçoğlu'yla alakalı öyle söyleyeyim. Diğer iki ismi söylemiyorum. Çünkü ben artık gerçekten bu konuda son derece yaralandım. Son derece de üzgünüm. Neler olacak hepimiz zaten göreceğiz ve takip edeceğiz. Nur Hayat'cığım hoş geldin. Arzu, İpek Hanım sizi seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Banu hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Tek tek okuyamıyorum yoksa yayın süreci azalıyor dakikalarımız. Önemli konularımız var. Caner'im öptüm seni de. Evet başlıyoruz. Caner'i öptük. Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı story'deki fotoğrafı biraz büyütünce tırnaklarının çok güzel yapılmış olduğunu görüyoruz. Bir kadın gözüyle şu tırnaklara bir baksana, ben beğendim bir erkek olarak. Çok anlamam bu işlerden. Şapkayı çok severim biliyorsun ama tabii ki sevmem demek onun, bazı şeylerini de görmemezlikten gelmek anlamına Ne gelmez. gördün burada? Ne gördün? Çirkinlik mi var burada? Niye Ben öyle? ben protez tırnak sevmem. Beğenmem yani. Aa, Sevmem ve orijinal hep kendi tırnağımı kızarlar bana hatta. "İpek niye böylesin? Protez niye yaptırmıyorsun?" Yo, bir yaptıramıyorum göster. çünkü Bir göster bakayım. Bir göster bakayım yap orijinal. Çok şık. Çok şık. Renk en beğendiğim renk. Bilal abi teşekkür ederim. Benim orijinal kendi tırnağım bu. Hiçbir zaman proteze gerek duymadım ama çoğu zaman tırnağım kısadır. Kökünden kesilir, kırılır. Bu sefer böyle oldu. E vitamini aldım. Hola. Uza Hola. Hola Nelly Hola, Manzano. Nelly hola. Manzano geldi. Nelly Manzano. Deste Arjantina. Özel abonemiz. Hello. Prenses İpek diyor. Prenses İpek diyor. Prenses İpek. Canım benim ya. Canım. Nelly de Manzaro. Hello. Dostlar hepinizi Hoş çok seviyoruz elbette. Bütün takipçilerim hepinizi çok seviyoruz. Ama Neri de Arjantin'den yıllardır bizi böyle takip eder sağ olsun. Her canlı yayınımızı o kadar saat farkına rağmen Neri de ve bizi dışarıdan başka kıtalardan izleyen arkadaşlar hakikaten bir fedakarlıkta bulunuyorlar. Belki uyku saatlerinden, belki işlerinden, güçlerinden fedakarlıkta bulunuyorlar. Onun için bu küçük sempatiyi hoş karşılayacağınızı umuyorum. Hepiniz benim için ayrı ayrı değerlisiniz. Yoksa beni tanıyorsunuz, İpek'i tanıyorsunuz. İpek, ajan gibisin. A- efendim. ajan gibisin. Mert Ramazan Demir'i aramaya mı çıktın? Gözlükler böyle. Yok onunla hiç alakası yok. Zaten arıyorum ben. Sosyal medyadan binlerce tanıdığım bütün danışanlarıma da söyledim. Ulaşın, telefon numaramı verin beni bir arasın diye. Güleceksin belki. Ne alaka diyeceksin. Hayır. Psikolog olarak Mert Ramazan Demir'i niye arıyorsun da diyebilirsin yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Teş- Ee, yo sen onun ablasısın. Ablası sayılırsın. Onu Her keşke. zaman onların iyiliğini istedim. Her Evet. zaman gerçekten Sema Sayın, yo gelmiştir muhakkak ama tatilde olduğum için göremeyebilirim. Görmemiş olabilirim. Evet, bizim moderatörlerimize bir arkadaş daha katıldı. Kim? Sema Dumantepe Öyle Sema mi? Dumantepe TV. Teşekkür E, ederim. burada şu anda kendisi. Onun bilgisini de vereyim sana. 4 tane moderatörümüz var. Caner Tuzcu, Servin İşi Sağlam, Banu Kabaş ve Sema Dumantepe. Hepsine kolay gelsin diyoruz ve Süreyya Diker, özel abonem Süreyya Diker de burada. Süreyya Hanım, sevgilerimi yolluyorum size. Lidya burada. Fransa'dan Lidya. Lidya ile bugün biraz Lidya, ben bir şeyler paylaştım. Baktım Lidya biraz sitem etti.
Ben bunu paylaşmayacağım diye yazdı Fransızca. Onun ne olduğunu, Lidya'nın neden sitem ettiğini biraz sonra Teşekkür anlatacağım size arkadaşlar. Bu arada Lidya'yı seviyorum ben. Afra ile ilgili fark ettiğiniz bir Lidya'yı şey, pardon İpekçim, Afra ile ilgili fark ettiğiniz bir detayı yazdınız. Demin bir arkadaş yazdı. Onu ben story'de paylaştım. Benden gördü sosyal medya, yaydı onu. Onun da ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. İpekçim buyur canım. Estağfurullah. Öncelikle Aşkıncım merhabalar. Bu arada Aşkın da beni izliyor. Ay canım benim ya. Vallahi hepinizi çok seviyorum. Lidya. Yazdığım bütün mesajları okuyorum. Tek tek değerlendiriyorum. Biliyorum Afra konusunda son derece hassassın. Bu konuda da sana katılıyorum. Sen de benim fikirlerime katılıyorsun. Bazen ne kadar da birbirimize zıt olsak da ben hepinizi gerçekten çok seviyorum. O yüzden dolayı yo bu kanala para ödemiyor Afra Pelin Hanımcığım. Niye ödesin ki? Ben PR'cı da değilim. Ben bir astroloğum. Ama konumuz hep gündemde bu var. Çünkü bizim Afra ve Mert'ten dolayı fan sayfaları ve aynı zamanda fanların korkunç ve yoğun bir şekilde takip ettiği bir programdır burası Bilal Özcan TV. O yüzden dolayı. Evet Caner'cim. Evet, ne söylememi istiyorsun Bilal abi? Yani Afra'yla mı ilgili yoksa Yo yayının yo biraz sonra aydın bu biraz konuyu? sonra o konuyu biraz sonra konuşacağız. Biraz sonra pardon. Evet, Afra ile ilgili tırnak konusunda kalmıştık. Afra'nın tırnaklarını ben çok beğendim. Yani burada Afra'nın bu paylaştığı fotoğrafı yurt dışında Güney Fransa'daydı ya, Brigitte Bardot'un kasabasındaydı. Evet. Orada e, bir akşamüstü yemekten sonra orada sahilde yat limanına doğru, o sahili sen de bilirsin. Orada dolaşırken yanında sevgilisi de var. Orada paylaştığı bir fotoğraf bu. Zannedersem orada yaptırmış. Fransa'da yaptırmış. Çünkü çok yeni yapılmış gibi duruyor tırnaklar. Yeni yapım onun ne alakası var? Bir haftalık tırnak da jel tırnakta çok belli olmuyor. Evet, o taraflar daha bu konuda yetenekliler, kabiliyetler. Bu arada Leyla abla geldi. Hoş geldin Leyla ablacığım. Lale Arzu. Şöyle söyleyeyim tırnak konusuna gelince. Ya Evet. Afra ben her zaman doğal haliyle sevdim. Bazen Afra bilemiyorum ama böyle şeyler yaparak ne bileyim yani yanlış anlama. Gerçekten yanlış anlama beni ama ben doğallıktan yana olan bir insanım. Hiçbir zaman öyle jel tırnağı falan da hiçbir zaman da sevmem. Ama baktığımda Afra'ya o tırnakların Afra'nın genel yapısıyla ve gerçekten karakteriyle bağlantılı olmadığını ve bir yönlendirmeyle bu tırnağın yapıldığı konusundayım. Hissiyatımda yanılmam. Anlatabiliyor muyum? Bir yönlendirmeyle yapılmış. Afra bugüne kadar böyle şeyler yapmıyordu da bir anda ne oldu da Afra'nın tırnakları kocaman kocaman jel tırnak oldu. Bu tırnakları Güney Aynen öyle. Fransa'da Güney Fransa'da Saint-Tropez'de yaptırdığını altına imzamı atarım. Fransızlar o kadar bu konuda, kozmetik konusunda, zaten biliyorsun bütün dünyanın en meşhur markaları, kozmetik markaları Fransa'dan çıkar. Bu konuda dünyada bir numaralar Fransızlar. Benim fikrim bu. Ee, Kim ne düşünürse düşünsün. Peki, e, hadi Afra ile başladık, o zaman Afra ile devam edelim. Madem Afra ile başladık, bir saniye şu hemen bilgisayarımda ilgili Caner. ilgili sayfaya gitmem lazım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Siz bu arada beğen yaparsanız çok mutlu olurum. Ee, şimdi şimdi Yayını beğenelim lütfen. bu arada bana Uz Mert Ramazan Demir'i soruyorsunuz DM'den. Bilal Bey, Mert Ramazan Demir Afra ile ilgili bütün bu haberleri görüyor mudur şeklinde. Güzel kardeşlerim, görmeyen mi var? Dünyada herkes görüyor. Bugün story'imde bir fotoğraf paylaştım. Afra Saraçoğlu ile Poyraz'ın haberinin dünya üzerinde hangi ülkelerde yayınlandığını kendi dillerinde paylaşımlarıyla birlikte, yani ben ancak 12 ülkeyi sığdırabildim story'e fotoğraf olarak.
Mutlaka Mert Ramazan Demir de görüyordur. Ama ne düşündüğünü ben bilemem. Ben Mert Ramazan Demir'in kalbinde yaşamıyorum. Yani onun bünyesinde bir organ değilim. Kimse bilemez ne düşündüğünü. Fakat mutlaka ki olumsuz olarak e, etkilenmiştir. Etkilenmez mi? Bir zaman yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Birlikte pek çok şey paylaşmışlar. Çok büyük bir aşk yaşamışlar. Şarkılar, şiirler bestelenmiş haklarında. Geçen gün birisi bir şarkı yolladı onunla ilgili. İkisi için bestelemiş. Afra ve Mert için ama yayınlamayı hiçbir zaman düşünmüyorum. Gerek yok. Gerek yok. Her şey düzelirse o zaman yayınlanır o. Peki, şimdi ben şeyi yayınladım arkadaşlar. Şu fotoğrafı Lale ablam. Afra'nın paylaştığı bu fotoğrafı şu şekilde yayınladım. Bakın bu fotoğrafta Poyraz'ın kolunu görecek misiniz? Bu o Güney Fransa'daki Saint-Tropez tatilinde arka planda deniz, tekneler. Hemen Afra kendi çekiyor selfie'yi çubukla kendisi çekiyor. Yanında Poyraz'ın kolu. Kola bakın. Ben bunu paylaştım ve sosyal medyada da işte sevgilisiyle yürürken selfie yapmış. Burada bilerek bu fotoğrafı yayınlamadı. Afra Saraçoğlu yakalanmadan önce Habertürk muhabiri kendisini yakalamadan önce İstanbul'da buradaydı. Bu Güney Fransa'daydı. O zaman çekti bunu. Afra Saraçoğlu hiçbir zaman sevgilisiyle filan haberi yapılsın, görülsün, aynı karede kolu bacağı olsun filan böyle bir kafada değil hiçbir zaman. Bilakis medyayı, herkesi yönetiyor, kamuoyunu yönetiyor, fanları yönetiyor. Kendi hayatıyla ilgili Afra Saraçoğlu. İstediği şeylerin yayınlanmasına izin veriyor. Bunu harika bir şekilde yönetiyor. 27-28 yaşındaki o kız, o küçük kız. Onda öyle bir beyin var ki menajerler falan aman görünme, şöhretin etkilenir şu filan. Onlar demesine gerek yok. Zaten bunları Afra biliyor. Ona göre çevresinde yönlendiriyor. Gazetecilerden bazılarını yanına almış. O sokaktaki muhabirlerden bazıları. Onlar da onun istediği soruyu soruyorlar. İstemediğini sormuyorlar hiçbir zaman. Hiçbir zaman sormuyorlar. Böyle bir dünyası vardı. Ama Habertürk muhabiri Evet. Habertürk muhabiri e, bir gece kendisi karar verdi ve gitti. Arnavutköy'de sotaya yattı demek gerekir. Ve bekledi. Afra ile sevgilisini gördü. Fotoğraf makinesini çıkardı. Gazeteci fotoğraf makinesiyle çalışır arkadaşlar. Gazetede çalışan insanlar alışkanlığı. Yani video çekmek ikinci televizyoncu olması lazım. Video çekmesi için ya da sosyal medyada yayın yapıyor olması lazım. Bu muhabir arkadaş gazeteci kafasıyla, fotoğraf makinesiyle yaşadığı için, bütünleştiği için sadece fotoğraf çekiyor. 3 kare fotoğraf çekiyor. Zaten Afra'nın şu hareketi yakalandığını gösteriyor. Ve bu Afra'nın hayatı boyunca belki de ilk kez kendi iradesi dışında bir başkasının onun yaşamıyla ilgili verdiği kararı engellemek için, hayatına müdahale etmesini engellemek için yaptığı bir hareketti. Yüzünü gizlemek. Sonra yaptığının yanlış olduğunu, yanlış anlaşılabileceğini düşünüyor. Panikle çekiyor. Tek karede yüzü açık. Dikkatinizi çekerim. Burada gazeteci görevini yapmışlar arkadaşlar. O iş için para kazanıyor. O iş için maaş alıyor. Herkesin bir başkasının yaptığı işe saygı duyması lazım. Gazeteciyle ilgili sosyal medyada bazı ağır kelimeler falan görüyorum. Çok ayıp ediyor bunu yazanlar. Herkes işini yapacak. Afra Saraçoğlu da işini yapıyor. Afra gizlemeye çalışıyor yaşadığı hayatı, özel hayatı. Fanlar merak ediyor, hayranlar merak ediyor. Kime soracaklar? Gazeteciye soracaklar. O da işini yapıyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani şimdi Afra'yla Poyraz'ın geçen gün bir öncelikle gördüğüm kadarıyla bir şeyini gördüm. İşte köpek gezdirme Evet, hikayesini o. Poyraz'ın elinde. Zaten baştan itibaren
Caner de aynısını yazmış. İpekçim sen ne diyorsun bu konuda diyor. Bu konuda her zaman sabit fikirliyim. Bu konuda hiçbir zaman ilişkilerinin bence evet yan yana olabilirler ama ben her zaman aynı şeyi söyledim. Bana zıt olan da olabilir. Fikrime hürmet göstermeyen de olabilir. Ama ben bu ilişkiyi ilişki demem. Her zaman söylediğim tek bir şey var. İlişkiler görselliklerle gizli saklı değildir. Görsellikte açık olmalı, net olmalıdır. Bir el ele tutuşmak, bir öpüşmek, bir sarılmak gibi. Sevginin asıl temeli o sevgi, duygu ifadesini birbirimize iletebilmek için duygularımızla eğer ben bir aşk yaşıyorsam karşımdaki insana ve toplum içerisine bunu kanıtlayabilmek için ama diyeceksiniz ki neden kanıtlasınlar ki? Ne gereği var ki? Madem böyle bir olayda çocuk köpek göz gezdiriyor, bu kız Saint-Tropez'de tatilde ve yanında Poyraz olduğu iddia ediliyorsa bu ilişkiyle alakalı açık konuşmak gerekirse bana bir kanıtla gelsinler. Bakın her zaman söylüyorum. Demin Mehmet Bey yazmış. Diyor ki Mehmet Bey daha önceden yayın başlarken bunların ilişkilerinin olduğunu söylüyor. Saygı duyuyorum fikrinize. Hiçbir şey söylemiyorum. Siz de bana saygı duyun. Ben bir ilişkinin var olduğunu ancak enerjilerden anlayabilirim. Bu ilişkiye baktığım zaman aşk kokan bir enerji görmediğim için sizinle aynı fikirde değilim. O yüzden dolayı da hala aynı şeyi söylüyorum. Sebep nedir bilmiyorum ama zaman her şeyin ilacıdır. Yarın öbür günler için bizim önümüze gelecek donelerle biz zaten bunu değerlendireceğiz. Ama Afra tırnak yaptırmış. Yani çok önemli değil. Afra'da bir şey atlama oldu. Bir anda o doğallıktan çıktı Afra böyle bir yerlere doğru gidiyor. Birimi yönlendiriyor. Neyin nesidir? Ben açık konuşmak gerekirse bu ilişkide bir yüzük görmek isterim. Bu ilişkide bir öpüşmek, sarılmak, aşk kokan bir obje bir şey görmek isterim. Bana bunu lütfen kanıtlayın öyle gelin. Kanıtladığınız zaman ben buna inanabilirim. Anlatabiliyor muyum? Hadi bir de sordunuz Mert Ramazan Demir bunlar etkileniyor mudur? Etkilenmez olur mu? Bizim ayrıldığımız insanlar, flörtlerimiz, eski eşlerimiz yeni hayatımıza ilgili gördüğü zaman tabii ki mutlaka etkileniyordur. Yeni hayatımızı, eski hayatımızı kendi beyninden, bilinçaltından enerji olarak bir değerlendirme alıyordur. Üzülüyordur, iç geçiriyordur. Ya insanoğlu duygusaldır. Şaka mısınız siz? Yazıyorsunuz hayır Mert bir şeyse hissetmez olur mu Mert? Nasıl hissetmiyor? Ama Mert'in de bu ilişkide hataları vardı. Ben Mert'le birlikteler demiyorum. Asla da demeyeceğim. Mert'ten ayrılmış zaten olay. Ben bir araya gelsinler diye zaten bunu size de empoze etmeye çalışıyorum. Duygularımı size içimden geldiği gibi ifade etmeye çalışıyorum. Bu ilişkide ayrılık var zaten. Ayrılık kokuyor. Ben anlıyorum. Ama tabii ki tekrar Poyraz'la birlikte var mı yok mu? Muamma. Şaibeli. Görmem lazım. Bir sarmaş dolar aşk kokan bir röportaj çok zor yahu. Küçücük bir röportaj Habertürk'ün spikerine bir röportaj verin. Evet deyin böyle böyle deyin. Ne olacak yani ansızın aniden bir evlilik olacak. Şimdi alttan yazıları okuyorum ben. Anladınız mı? Mehmet Bey de yazmış. Saygı duyuyorum Mehmet Bey'e ben. Çok böyle bizim çok değerli bir takipçilerimizden. Böyle her konuşulan konunun altında çok güzel şahane yorumlar yapıyor. Anladınız mı? Bilemiyorum ama ben bir ilişki var diye göremiyorum. Benim söyleyeceğim bu kadar. Evet, Habertürk muhabiri Nazif Şahin Karpuz, bütün gece muhabirlerinden ayrılıp kendi iradesiyle göreve çıkan, gidip biliyorsunuz, farkındasınız, son 3-4 senedir magazin muhabirleri gece hepsi bir arada geziyorlar ve hepsi birbirine paralel haberler yapıyorlar, benzer haberler. Birisi bir sanatçıya, ünlüye soru sormuyorsa, onun özel hayatının üzerine gitmiyorsa hiçbiri gitmiyor. Böyle danışıklı dövüşüklü gazetecilik olmaz. Mert'le ilgili, Afra ile ilgili yapılan haberlerde de benzer şeyleri hep görüyorduk son 2-3 senedir. Sevgili sorusu sorulmaması, aşk sorulmaması filan Evet. gibi şeyler. Hep de kızıyorduk. Ya diyorduk sıcağı sıcağına bu soruyu nasıl sormazsın? Ayrıldın mı sevgilinden ya da beraber misiniz filan diye. E, Maalesef son zamanlarda bu muhabir arkadaşlar gazetecilik yapmayı unutmuşlardı adeta. Ancak bu arkadaş Sonra Nazif Şahin Karpuz aldı fotoğraf makinesi çıktı ve herkese bu ikisi beraberler fotoğrafını gösterdi. Şimdi sizin söylediğiniz aşk fotoğrafı
aşk fotoğrafı dediğiniz dudak dudağa öpüşmedir, boynundan öpmektir, kulağını öpmektir, kulak memesini atıyorum yani. Bunları görürseniz ancak aşk var diye tatmin olabilir zihniniz diye düşünüyorum. Ama bu fotoğraflarda kardeşim insanların evinin içine mi girip çekeceksin? Bu fotoğrafları nasıl çekersin ki? Böyle fotoğrafın gelmesi için yani gazetecinin suç işlemesi lazım. Çünkü bu bir suç. Yani özel artık o insanların özel hayatının içine iyice girmek. Onu hiçbir gazeteci yapamaz. Eskiden yapılıyordu. İtalya'da paparaziler bu konuda çok yapıyorlardı. Hatırlayın o paparazi dergilerini Avrupa'daki, İngiltere'deki filan. Avrupa Birliği yasa çıkardı. Hepsini kapattılar. Bütün o paparazilik bitti. Dünyada bitti. Ki Türkiye'de de öyle fotoğrafların çekilmesi imkansız. Ceza alır gazeteci. Onun için onu beklemeyin. Yani İpek öyle aşk kokan fotoğraflar mümkün değil. Mümkün değil. Neden? Müm- Niçin? Mümkün değil. Çünkü Sen bir özel ilişki hayatına tecavüz edip yayınlayamazsın. Bak bana gelen mesela fotoğraf geliyor bana yurt dışından çok ünlü iki oyuncu, şarkıcı filan sevgili. Tembih ediyorum editörüme. Sakın diyorum dudak dudağa öpüşürken o fotoğrafı ayan beyan koyma. Dudaklarının üzerine kırmızı bir kalp koy. Emoji koy. Yasak. Instagram banlıyor. Bak düşün. Yani Instagram bile banlıyor. Hadi kullan YouTube'da kapakta öpüşürken e, Afra ile Mert'in ya da iki tane X ünlünün fotoğrafını dudak dudağa. O sansürler YouTube. O şeyini siler. O paylaşımını, o videonu siler, yayınlamaz. Banlar. bunca sevgililer daha öpüşüyor da bunca sevgililer. Hiçbirisini bir ters bir şey yapmıyorlar da, engellemiyorlar da, söylenmiyorlar da. Bir sürü insanlar var. Şimdi geçen gün Çağla Şikel'i gördüm sevgilisiyle birlikte. Gayet samimi pozlar vermişti. Bunlar yasak değil de yasak olunca Afra ile Poyraz'a mı oluyor yasak? Ya Çağla'nın verdiği işte şezlongun üzerinde sarılmak filan. Yani bunları Demet Akalın da yapıyor. Okan Kurt'la Bak anlıyorsun sevgili kocasıyla. olduklarını. Ben burada Onlar anlıyorum ama. o kadarını istiyorsan o kadarı yapılıyor. Yani sarılmak filan böyle sevgili olduğunu hissediyorsun yine. Ben öpüşmeyi filan söylüyorum. Ama Afra ile Poyraz'dan, Afra Saraçoğlu'ndan hiçbir zaman öyle fotoğraf geleceğini zannetmiyorum. Poyraz da öyle sarmaş dolaş filan. Zannetmiyorum yani. Bilerek yapmaz. Bilerek yapmaz. Ancak böyle işte bu Nazif arkadaş gibi gazeteciler de kafaya koyarsa, takip ederlerse buna da değer mi bilmiyorum. İşte ispat etti çocuk ya. Daha ne istiyorsun? Köpeği gezdiriyorlar gece vakti. Yani aralarında bir samimiyet olmasa gece vakti Afra'nın evinin orada ne işi var Poyraz'ın? Kaçıncı defa görüyoruz? Hadi sayın bir daha. Sen yetinmiyorsun. Bir daha say diyorsun bana şu anda. Birlikte Danimarka'ya gittiler. İspanya'ya gittiler, Fransa'ya gittiler. Ondan sonra Bebek'te arabanın içinde ön koltukta yolculuk yaptılar. Daha ne istiyorsun? Daha ne anlatayım sana yani? Yani daha ne istiyorsun? Bir ilişki var demek ki. Bir ilişki var. Ben fikrim Gitmedik. zaten ben bir ilişki var da ilişkilerin çeşitli boyutları var. Evet, Arkadaşlık da doğru. bir ilişki. Doğru. Mutlu Doğru. Doğru. Tarçın. ilişkilerin çeşitli boyutları var. Bak arkadaşlık da bir ilişkidir. Partnerlik de bir ilişkidir. Biz de şu anda mesela işsel anlamda bir iş ilişkimiz var. Bu Evet. ilişkinin çok boyutları. Evet. Anladım. Sen diyorsun ki e, arkadaşlar, sadece arkadaşlar demek istiyorsun. Sen onu mu diyorsun? Beğen yapalım arkadaşlar. Ne kadar az beğen var. Beğenmiyorlar bizim yayınımızı. Beğenmedikleri için de like'lamıyorlar. Tarçın gelir misin lütfen? Lütfen yayın Tarçın buraya gel. Tarçın bunu bırak avlamayı. Yoldan geçene niye havlıyorsun? Tarçın'ı gördün değil mi? Seninkilere benziyor değil mi Tarçın? Sende kaç tane vardı? Tarçın benimkine pek benzemiyor. Benimkinin ikinci versiyonuna benziyor. Lokuma benziyor. Yani Lokma. Yorkshire'la Jack Russell
benziyor ama hep böyle bağırıyorlar onlar. Konuşamadıkları için böyle ifade ediyorlar. Gidin gelmeyin buradan diyorlar yani bizim çevremiz, bizim arkadaşlarımız, Dolaşmayın. bizim Dolaş, ailemiz. Koruma, koruma içgüdüsü. dolaşmayın diyorlar. Koruma Evet, içgüdüsü. koruma Evet içgüdüsü. gezme burada diyor. Burası bana ait diyor. Aynen öyle. Şimdi Afra Saraçoğlu'nun şeyde Güney Fransa'da fotoğrafı çıktı ya gezerken yanda Poyraz'ın kolunu gördük. Üzerindeki kıyafeti Polonyalı bu takipçi. Lehçeden Türkçe'ye çevirdim. Hemen bulmuş, tanımlamış kimin? Polonyalı bir modacının Magda Butrein, Polonyalı bir moda tasarımcısı, adını taşıyan lüks markanın kurucusu. Dünyada en tanınmış Polonyalı tasarımcılardan biridir diyor. Afra Saraçoğlu giydiği için de Afra'ya teşekkür ediyor bu Polonyalı takipçi. Millet ne kadar hızlı görüyorsun değil mi? Afra Saraçoğlu'nun dünyanın her yerinde fanı var, takipçisi var. Müthiş bir şey. Lidya yazmış. Buna inanmıyorum. Ne Pierre yazmış? Perab, fikrimin Afram'dan yanayım. Afram. Üzgünüm Bilal. Buna inanmıyorum diyor. PR çalışması bu diyor. Lidya Afram'a PR da olmayabilir sadık. ya. Yani Lidya PR da Afram'a olmayabilir ama ben ciddi bir ilişki sezinleyemiyorum yani görmedim ben. Bir ilişkiye ciddi diyebilmem için bir takım objeleri görmem gerekiyor. Görmedikten sonra ona o şekilde söyleyemem yani. şimdi ben bu Afra ile Poyraz'ın kolunu Saint-Tropez'de gece yürürken tespit ettim ve yayınladım ya story'de. Lidya hemen görüyor. Fransa'dan hemen farkına varıyor abi. Hemen gördü. Of ya Bilal, bu P sadece bir piyon. Oynamaya devam etmesi. Şüphesiz evet. Aptal değiliz. Onu kim destekliyorsa bize en az saygı, yani onu desteklemek doğru değil diyor. Mert'le birlikte olduğunu ve P'nin bir piyon olduğunu biliyorum ben diyor. Biz moron değiliz ve inanmıyoruz diyor P ile Afra'nın birlikte olduğuna diyor. Afram gerçektir diyor. Afram'a inanıyorum ben diyor. Lidya. Ve Lidya gibi düşünüyorsun sen de. Değil mi? Lidya baştan itibaren bunun bir PR çalışması olduğunu söylüyor. Bu ilişkiye inanmadığını, bunun bir reklam çalışması olduğunu söylüyor. Ben de %50 öyle düşünüyorum ama asıl düşüncem o değil. İlişkiden bahsediyorsanız bir arkadaşlık da ilişkidir. Anlatabiliyor muyum? Bu da olabilir tabii ki ama bir arkadaşlık da ilişkidir. İlişkinin çok çeşitli boyutları var. Bak reklam da olabilir. Reklamın da iyisiyle kötüsü olmaz. Reklam da önemli bir şeydir. Meral Ama Atılgan. Kartların ne diyor İpekçim? Onlara güvenmiyor musun? Tarot bakarsan sevgili olduklarını görürsün. Yo Meral Hanımcığım hiç öyle bir bakmak gibi bir şey olmadı. Ben doğum haritalarına baktığımda zaten Afra'nın doğum haritasında ateş grubu olduğu için yani yanlış anlamayın çok baskın bir karakter olduğunu görüyor. Sadece Mert tolere edebiliyordu onun şeylerini. Çünkü Mert bir kova erkeğiydi. Özgür ruhluydu. Mert'ten de darbe yedi. Yemedi değil. Bakın ben olayları inceleyip sık dokuyorum ve açık açık anlatıyorum. Evet Bilal abi göster. burada Afra ile Poyraz arasındaki o fotoğrafların dünyanın çeşitli ülkelerinde yayınlanması, çeşitli ülkelerdeki dijital mecralardaki yayınlardan kesitler var. Sığdırabildiğim kadarını aldım. Her yerde haber. Afra ile Poyraz'ın yakalanması. Afra'ya ne kadar çok önem veriyorlar. Afra ne kadar çok ünlü. Afra ne kadar çok ünlü. Yani maşallah diyelim. Çok Sen orada seviliyor. mısın? Çok seviliyor. Ve şunu da söyleyeceğim. Lidya sen de dinle lütfen. Moderatörler Lidya, yazıları Lidya, okuyun. Lidya sen de dinle lütfen. İpekçim sen de dinle. Ee, Dinliyorum da moderatörlere söyler misiniz? Bakın kötü şeyler yazıyorlar benimle alakalı. Caner müdahale edin lütfen. Ee, şöyle şimdi elbette Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ilişkisi
bugüne kadar yıllardır, eee, rastlamadığımız türden güzel bir aşk hikâyesiydi ve hepimiz destekledik. 2 tane pırıl pırıl genç insan, ikisi de çok güzel insan. Ruhları da temiz, kalpleri de temiz, yüzleri de, fizikleri de mükemmel, oyunculukları da mükemmel. Hepimizi peşlerinden sürüklediler. Eyvallah ama nereye gidiyorsun? Ne oldu? Hepimizi peşlerinden sürüklediler. Tamam ama bir yerde koptular. Yani, anlaşamadılar herhalde, birbirlerini ittiler herhalde. Tam ne olduğunu, sebebin ne olduğunu da hiçbir zaman açıklamadılar. Hiçbir zaman söylemediler. Çeşitli fikirler yürütülüyor sosyal medyada neden ayrıldıklarına dair. Aynen Eee, ablacığım, ancak aynen. biz Afra Saraçoğlu'nu da Mert Ramazan Demir'i de çok seviyoruz. Seviyoruz değil mi? Hâlen ikisini de. İkisini de ve ikisinin de Tabii ki iyiliğini seviyorum. ikisinin de iyiliğini istiyoruz değil mi? İkisinin de iyi olmasını, ikisinin de, bolluk içinde A olmasını, refah içinde olmasını, aynen öyle. yaptıkları işlerin zirvede olmasını, reytingleri hep onların en yüksek reytingi almasını, ikisi için de istiyoruz. Peki ikisinin de mutlu olmasını istemiyor muyuz? Eğer Afra Saraçoğlu ben, şu anda mutluyum diyorsa biz hayır sen mutlu değilsin bu adamla. Sen Mert'le mutlu olacaksın. Mert'le beraber olmalısın mutlu olmak için dediğimiz zaman burada biraz, bir hastalıklı bir şey yok mu? Bir takıntı yok mu bu söylememizde? Kendi arzumuzu, isteğimizi yaşamasını nasıl dayatabiliriz? Kendimiz için olsa yaşa ya. Sen yaşa, sen çek. Zararını da faydasını da sen çek. Ama bir başkasının senin düşündüğünü yaşamasını, illa da onu yaşamasını istiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Burada biraz rahatsız edici bir şey var yani. Bir de böyle empati yapmak çok önemli ya. Anlatabildim mi? Çok haklısınız Bilal abicim. Ben de empati yapıyorum ama şöyle söyleyeyim, benim için Mert de candır, Afra da candır. Tabii ki tek taraflı hep Afra'yı savunmak da olmaz. Mert de çok başarılı bir oyuncu. Bir defa son derece düzgün bir ailenin oğlu. Yani şimdi ben bunların zaten ikisinin ayrılığına itiraz ediyorum. Ben aslında kadere isyan ediyorum, açık konuşmak gerekirse. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi Kadere anlatıyorsun. isyan ediyorum. Kadere isyan ediyorum. Yani ne de nazara inanın çocuklar. Enerji uzmanı olarak, bir metafizikle ilgilenen bir insan olarak bunu söylüyorum. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Anladınız mı? Nazara inanın. Nazara inanın. Nazara inanın derken çok haklısın. Nazar, adı Bunlar göz önünde olan aslında insanlar çok çabuk nazara. evet, nazarı da biraz aç istersen. Arkadaşlar, özellikle genç arkadaşlar hep annelerinden filan babalarından duymuşlardır. Anneannelerden, babaannelerden nazar değer diye. Nazarı da biraz aç istersen. Duyduğunuz o 5 harfli kelime kadar basit bir şey değil. Eee, k kötü göz, kem göz, kötü enerji. Biraz istersen bahsetsene bir enerji uzmanı olarak. Ya, şöyle söyleyeyim mesela toplum ben yıllardır yaklaşık 27 seneden beri enerjiyle uğraşıyorum. Dolayısıyla yanımda uçakta bile negatif enerjili bir insan olduğunu, enerjilerden algılayabilme potansiyeline, gücüne sahibim. Bu nedir biliyor musunuz? Artık insanlar birbirlerinin malını, mülkünü, parasını, pulunu, evini, arabasını kıskanmıyor. O kadar enteresan ki mutluluğunu, işini, kazancını yani işindeki başarısını bile kıskanıyor. Buradan da bu arada Soma'da bir Fatma var benim çok değerli bir arkadaşım. Selam olsun ona da. Enerji denince aklıma direkt o geliyor. Çünkü insanlar enerjiyle varlar. Güzel düşünürseniz her şey güzel olur ama olumsuz düşünürseniz her şey olumsuz olur. Hayat boyu enerjiyle gerçekten iç içe yaşadığım için etrafıma baktığım zaman etrafımdaki insanların Bilal abi inanır mısın sıfır beden 34 bedendim. Yanıma gelen giden ya nasıl olur 55 yaşındasın nasıl sıfır bedensin 34'sün diye İnanmazsın, ben utanmıyorum, bundan ayıplanmıyorum. Bir sene içerisinde 15 kilo aldım. Veremiyorum. Her şeyi denedim. Her şeyi denedim artık en sonunda, başka bir çareye başvurdum. İnşallah Allah diyorum ki işte bak bundan da söylemiyorum insanlara, kem Söyle, gözden korusun. söyle. Mutluysan, evliliğinde mutluysan, etraftaki insanlar mutsuzsa seni kocanla da kıskanırlar. Gerçekten iş hayatında da mutsuzsan meslektaşların kıskanır. En kötüsü de bu. O kadar çok piyasada astrolog var ki ben bir arkadaşım bir kanala girerse tebrik eder, kutlar. Eskiden
çiçek gönderirdim. Sana başarılar, muvaffakiyetler diliyorum diye. Mesleki hayatımda hep böyle meslektaşlarımdan darbe yemiş kadınım. Çünkü ben gerçekten, sıfırdan gelmedim buralara, anlatabiliyor muyum? Yurt dışlarında enerji dersleri, Chicago Üniversitesi'ne gittim, oydu buydu. Sevgili, yani gerçekten en büyük astrologlardan dersler aldım. Hep kendimi yetiştirdim. Artık şu gökyüzüyle, gezegenlerle yaşıyordum. Anlatabiliyor muyum? Ve enerjiye inanıyorum. Mert'le Afra'ya da baktığımda doğum haritalarında bir kovayla yayın burada bir üçgenini gördüm. Bu üçgen içerisinde olumsuz ve nazar ve kötü enerji ve kem gözlerden bu ilişkinin bittiğini gördüm. İlişki var demiyorum. İlişki bitti zaten. Ama bu ilişkiyi canlandırmak, bu ilişkiyi tekrar çok insan var ayrılıp tekrardan yoluna giden ama tekrardan devam eden ilişkiler var. Çocuklar evleniyor, boşanıyor. Yıllar sonra yapamıyor. Ben bu kadınsız, bu adamsız yapamam deyip bir araya gelip ve çok büyük travmalardan geçip evliliğini bitirenler var. Mesela aldatılmak gibi. Tekrar bir araya geliyorlar. Tekrar bir aradan kaldığı yerden devam ediyorlar. Tek hedefim, isteğim ne biliyor musunuz? Açık konuşayım mı? Benim tek dileğim gerçekten. Ah Allah'ım sesimi duy, sesimi duy. Bunlar diyorum bir araya birisi gerçekten, el versin. Bak Bülent Hanım ne demişti Bülent Ersoy? Dedi ki o gün İpek, vallahi billahi en sonunda gidip Mert'i bulacağım. Bana ne olur oturduğu yeri bul dedi, lokasyonu. Vallahi bile bulur Bülent Ersoy. Bul, gideceğim ben bunları elinden tutacağım, evlendireceğim dedi. Ama böyle bir ilişki varsa, böyle bir gerçekten şimdi bir şaibeler var kafamda. Poyraz hikayesi bir PR değilse ve gerçekten bir arkadaşlıkla başlayan bir yara bandı hikayesi de olabilir. Caner'e de katılıyorum bu arada. Hep ne diyorum? Zamana bırakıyorum her şeyi. Zaman her şeyin ilacıdır. Tevekkül ediyorum, yüce Rabbimden diliyorum. Bir araya gelsinler. Mert de ona çektirdi. Çektirmedi değil çocuklar. Kova erkeği zordur, özgürdür. Anlatabiliyor muyum? Kova erkeği özgürlüğü dışarılarda aramak yerine gerçek sevgisini kaybedip sonra farkına vardığında too late. Çok zaman Dostlar, geçer üstünden. arkadaşlar, bizi abone olarak izlerseniz mutlu olurum. Abone olmanız bizler için çok değerli. Abone olmadan %60 Zaman oranında izleyicinin abone olmadan izlediğini biliyorum. Bize YouTube raporlar gönderiyor. Abone olursanız, ben de öyle abone sayımız daha da canım. çoğalırsa bizim için hayırlı olur. Algoritmanın Doğru. algılaması açısından çok önemli. Beğen yaparsanız da mutlu olurum. Evet İpekçim, Lale Arzu Leyla Hanım ablacığım, geldi. Leyla abla bir şey yazmış. Artık diyor bundan dönüş olmaz. Çok zor bence diyor. Ben de işte bir ihtimal anlıyor musun beni Leyla abla? Yani bir ihtimal diyorum ki sevenler ayrılmasın ya. Bir araya tekrar geri gelsinler diyorum. Eğer bu PR'sa diyorum bak PR'sa gerçekten PR'sa. İnan benim ulaşamayacağım Türkiye'de kimse yok. Ulaşırım Bilal abi bilir. Ulaşacağım gideceğim Mert'i bulacağım. Bunları bulacağım ama gerçekten PR olduğuna inanayım. Bileyim. Yani bu bir PR, bir reklam, böyle bir ilişki yok ya da böyle bir arkadaşlık başladı, bir yara bandı ama bitti. Peki, Elimden gelen neyse yapmaya çalışacağım. Afra'nın yanında çok Size arkadaşı canım. vardı. Afra'nın yanında çok arkadaşı vardı. Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlarını zaman zaman hep yanında görürdük. Paylaşımlarda görürdük. Onlar da paylaşım yaparlardı. Onların paylaşımlarında Afra Saraçoğlu'nu görürdük. Afra'nın paylaşımlarında o yakınlarındaki kız arkadaşlarını görürdük. Ama hiçbiri yok. Bir duyum aldım. Hayatından çıkardı o çok yakın arkadaşlarını diye. Bu Mert'le ayrılmasında bir iddiaya göre bazı arkadaşlarının rolü olmuş. Mert'in arkadaşlarının da Afra'yı huzursuz ettiği hep söyleniyordu zaten. Onların varlığının Afra'yı huzursuz ettiği. Bu arkadaşlar da bu ilişkinin sonlanmasında etkili olmuşlar mıdır? Bu konuda ne diyeceksin? Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Afra'nın hiçbir insan, fesat insanlar, kötü enerjili insanlar birbirlerinin enerjilerini kıskanırlar. Ayrılmalarını eğer mutluysan, kendi de yaşayamıyorsa bir ilişki, aşk hayatı yoksa olumsuz enerjilerle de bu ilişkileri yıkabilirler. Biz buna kuantum diyoruz, beyinsel frekans. Afra'nın arkadaşlarından gerçekten çok seven, ona tapan, Afra'yı gerçekten sahiplenen eğer bir dostu varsa yakın bir dostu zaten onun elinden çoktan tutardı.
elinden tutmadığına göre Mert ilişkisi şu anda bitti görünüyor Bilal abi. Şimdi ben biraz matematiğimi ve mantığımı da çalıştırıyorum. Ama bunların elinden tutup bunlar gerçekten Poyraz'la anılmazsa, medyada Habertürk muhabirleri bunları yayınlamazsa, bunlar olmazsa her şeyin çaresi oluru var. Olmuyor diye bir şey yok. Bak mesela Neslişah dibinden ayrılmazdı. Bu Doğru. Dibinden bu ayrılmazdı Neslişah. bu en son paylaşımı silin moderatör arkadaşlar. Artık da arkadaşların da bir ehemmiyeti kalmamış. Onu da anladım Moderatör ben. Bunu da arkadaşlar anladım. şu paylaşımı silin. Evet, teşekkür ederim. Evet, Elif Nur Çetin de soruyor. Bak aynen Neslişah nerelerde diye. Neslişah en yakın arkadaşıydı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi Afra Saraçoğlu'yla. Mert'le giderken bile bir keresinde bir yere Neslişah da peşlerine takılmış gitmişti. Her tatilde Neslişah vardı ama Neslişah uzun zamandır Afra Saraçoğlu'yla beraber değil. Yani Afra bazı kararlar aldı ve uyguluyor demek ki. Evet. İpek Hanım samimi Bilal Bey siz gazeteci olduğu için duygu katmıyorsunuz ama İpek Hanım hislerini katıyor. İpek çok şey katıyor ya. İpek onun için benim vazgeçemediğim partnerim. Çok şey Enerjimi katıyor. katıyorum, kafamı patlatıyorum bütün gün bir araya. Biz biliyor musunuz ben Bülent Hanım'la birlikteyken sürekli bu konuyu konuşuyoruz biz. Sürekli. Yani Mert'i çok seviyor. Dedim ki yani sen Mert'cisin galiba. Çok seviyorsun. Ama ben dedim kadın olduğum için Afra'yı destekliyorum. Bu kız bu adam da bu çocuktan niye ayrıldı? Mutlaka ki üzüldüğü bir nokta vardı. Mutlaka ki hissiyatlarıyla, duygularıyla davranıp bu ilişkiyi sonlandırdılar. İkisinin ortak kararı. Belki de diyorum ya kova erkeği zordur her zaman söylerim. Özgürlükçüdür. Özgür olduğu için kovayla yani Mert'le de zor olabilirdi ama aşk kokuyordu. Ne olursa olsun üstesinden geliyorlardı anlatabiliyor muyum? Ama tabii ki ilişki toksik olduysa, eğer ilişkinin enerjisi sıfırlandıysa artık o ilişkiden de bir hayır gelmez. Biz onlarla birlikte yaşamadık bilmiyoruz. Biz sadece yaşadığı aşkı biliyoruz. Bakalım göreceğiz sonuç itibariyle ne olacak anladınız mı? Ben istiyorum. Niye yalan söyleyeyim Sema? Gerçekten istiyorum barışsınlar. Bilmiyorum acaba bunlar farz-ı misal barıştılar. Bazen hayal de kuruyorum. Bir araya geldiler. Tekrar eskisi gibi aşklar yaşadılar. Acaba diyorum bana da diyorum oradan diyorum bir diyorum film çıkar mı? Yani bana da Evet. derler mi acaba İpek Hanım da bunu istedi de enerjisel bir frekansla bunlar döndü diye. İnanın bütün gün dua ettim. Bugün değil, günlerce bu yayına geldim gittim, geldim gittim, günlerce dua ettim. Sonunda Poyraz çıktı. Sonunda havalanı çıktı. Sonunda uçak çıktı. Sonunda köpek olayı çıktı. Sonunda bir yerde bir mekanda yemek yerlerken çıktı ama baktım yine enerji göremedim. 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 Gülsen Hanım hoş geldiniz. Göremedim. Hiçbir enerji yok. Bilmiyorum Afra Poyraz dediler şöyle hesapları Afra ödüyor dediler. O Afra'yı da yerle bir etmeye çalıştılar. Yani Afra bakın bir şey söyleyeyim çok başarılı. Yeni gençlikle gurur duyuyorum ben. Bu gençlerin başarısıyla, bu gençlerin bu yetenekleriyle gurur duyuyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve dolayısıyla Mert'le de gurur duyuyorum, Afra'yla da. İkisini birbirinden ayırmam mümkün değil. İkisi birlikteyken o ilişkiyi destekliyorduk da, birlikte olmalarını istiyorduk da ayrıldıktan sonra niye gruplar ayrıldı? Bir grup Mertçi oldu, bir grup Afra. Ne saçmalıklar bunlar? Bunlar ne saçmalıklar? Bırakın da birlikte olsunlar diye dua edin. Anlatabiliyor muyum? Hüseyin Bey ne mi olacak? Çok merak ettiniz. Ben hemen size söyleyeyim. Olacakları söyleyeyim. Bu Poyraz hikayesi de belli bir yere kadar olacak. Teşekkür ederim. Poyraz hikayesi de belli bir yere kadar olduktan sonra bu ilişkinin ben daimiyetini hissetmiyorum. Öyle olmuş olsaydı Mert'in ailesi hala Afra'yı takip etmesi olurdu. Takip etmezlerdi. Kesinlikle etmezlerdi. Bir arada bir diyalog olmazdı. Anlatabiliyor muyum? Benim bugünlük söyleyeceklerim bunlar. Ben çok geniş detaylı bakmadım. Doğum haritalarını ta 4 ay önce inceleyip baktığımda zaten böyle ayrılığı da söylemiştim. Hatta ayrıldı demişti Bilal abi. Ayrıldılar dedi. Sonra barışacaklar dedim. Barın. Ama toksik olduysa o ilişki, sıfırlandıysa enerji olarak o ilişkiyi toparlamak lazım. Bu dönem de değil. Zaten gökyüzü de karışık şu dönem. Çok karışık. İyi de değiliz. Hakikaten iyi de değiliz. Özellikle Satürn bize eğitir. Satürn bayağı bir şu ara bayağı bir sıkıntıda. Boğalar çok etkileniyor. Kovalar çok etkileniyor. Bence Mert etkilenmedi değil.
Mert umursamaz tavırlarıyla birtakım postları sildi. Hatırladınız mı Bilal abi? 10 Sildi, gün içerisinde oldu bu olay. Neler sildi. sildi hatırlasanıza Mert. Çok Sildi. sildi. Ne rahatsız oldu. Artık bu yani muhabirlerin, halkın, onları sevenlerin bu kadar yorumlarıyla artık insanlar da bunalıyor. Mert bunaldı, sildi. O Ya sildi ama peki onları silince, bunalması geçti mi? Yani ferahladı mı? Nasıl oldu sence? Yani Allah sildi yok değil. Görmek istemedi bir şey. Hatırlamak istemedi. O enerjiyi algılamak istemedi. Bakın kova çok duygusaldır. Özgürlükçü ruhtur ama sevdiği zaman gerçekten kalben iyi sever. İyi sever. Sever. ama Afra biraz baktığında enerjileri düşük. Ne açıdan düşüktü? Mert'le olan döneminin son zamanlarında biraz böyle yıpranmış bir hali vardı. Üzgün bir tavırlar biliyor muyum? sen olsan, sen olsan diyorlar İpek, sana Tutmam soruyorlar. tabii ki gezdi. Sen olsan, yeni Duydum. sevgili yapsan eski sevgilinin resimleri tutar mıydın? Lizbon tatili fotoğrafları ikisinin de Afra'nın da Mert'in de birlikte gittikleri büyük bir aşk yaşadıkları dönemde Silerdim. duruyor fotoğraflar. Silerdim. Soruyorlar sana. Silerdim. Silerdim. Kafa karışıklığı yaratıyorlar. Kafa. Kafamızı karıştırıyorlar. Yani büyük bir kafa karışıklığı var bu. Ben silerdim. Bu saygısızlık. Yeni ilişkiye saygısızlık. Anlatabiliyor Silerdin muyum? değil mi? Yeni ilişkiye saygısızlık. Silerdim ben. Niye yalan söyleyeyim? Tabii ki sileceğim. Yeni erkek arkadaşıma, yeni flörtüme saygısızlık. O zaman bu ne peris, bu ne lanet oluşsun. Neden o zaman bir Yeni bir aradasınız? sevgilim var. Niçin o Çocuklar zaman o yapmayın. Canlı yayın yapıyorum. Yapmayın. Gürültü yapmayın. Pardon, devam et canım. yani diyorum ki bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Sonuç itibarıyla eğer yeni bir aşkın varsa eski resimleri silersin. Erkek de siler, kadın da siler. Bunun dişisi erkeği de olmaz. Bir ilişki varsa yeni bir ilişki mevcut. Bu ilişkide bu olay noktalanır ve biter. O zaman yeni ilişkine saygısızlık. Saygısızlıkla başlayan ilişkinin neyinin ciddiyetinden bahsediyorsunuz ki onu anlayamadım ben. Burada da bir muamma var. Evet. Yani o, fotoğrafların duruyor olması, Sevda diyor ki beraber fotoğrafları yok ki diyor. Sevda. ama zaten beraberlerdi orada canım. Bunu bütün dünya biliyor ya. Bütün dünya biliyor bunu orada o dönemde beraber olduklarını. Yani, o fotoğraflar o yaşadıkları aşkın kanıtıydı zaten Bundan yani. sonraki yarın Onur Akay'la sanıyorum programınız var. Onur'un Ya fikirleri benim için çok değerli. Onur'un fikirleri çok farklı. Benimle aynı fikirde de olmayabilir, saygı duyuyorum bilmiyorum ama çoğu şeyi Onur'la hep aynı şeyde doğrultuda gittik. Benim gözlemlediklerimi Onur da gözlemledi. Onur çok böyle ortadan bakan, yanlışlarını da yanlış olsa bile Onur söyler. Öyle bir yapıya sahip. öyle. Yarınki yayında bakalım Onur neler diyecek. Onur'un yorumlarını bekliyorum ve izleyeceğim, sizi takip edeceğim. Evet. Sana Evet, Afra Mert aşkı bitmedi. ne diyorlar? Aşk Afra Mert. bitmez. Ha, sen bitmedi diyorsun Aşk zaten bitmedi canım. Onu diyor bana Leyla abla. yayından önce de söyledin. Afra ile Bilal Mert'in abicim aşk bitmedi. peki, yani Afra ile Mert'in aşkı bitmedi diyorsun. Bunu bir ara olarak İlişki mı kabul bitebilir. etmek? He? Pardon. İl ilişkiler bitebilir ama aşk bitmez. Bunu unutmayın. Bakın, evliliklerde çoğu insan severek ayrılıyor biliyor musunuz siz? Severek boşanan insanlar var. Aşk ve sevgi bitmez. İlişki bitebilir. Bir takım sebeplerden ötürü ilişkiler bitebilir ama sevgi hep vardır. Hiçbir zaman bitmez. Nefret de bir sevgidir. Onu biliyor muydunuz? Enerji uzmanı olduğum için söylüyorum. Bir nefret de sevgidir aslında. Bir insan bir insana bir şey hissetmezse nefret etmez çünkü. Mert'in tatil dönüşü, Lizbon tatili dönüşü aldığı köpeğin adı bile Liz. Çok sevdiği köpeklerinden biri. Adı Liz, Lizbon. O Liz'e baktıkça Mert Ramazan Demir şu anda Afra Saraçoğlu ile olan aşkını hatırlamıyor mu? Lizbon'da sarılıp uyuduklarını hatırlamıyor mu? Sarılıp da o Ben limanda gitmem. Ben gittiklerini şahsen gitmem. hatırlamıyor mu? Nasıl yani? Nasıl yani? Ben gitmem. Bir Nereye eski bir gitmez? flörtümle bir yere bak şimdi sana örnek veriyorum. Çok şeffaf bir kadınım. Eski eşimle yıllar boyu Kaş'a gittik. Yıllar boyu. O Şimdi Kaş ne evliyim. güzel bir Yeni yerdi. eşim. Kaş'a Kaş, gittik Kaş'a. evet. Eşim tutturuyor diyor ki Kaş'a gidelim mi diyor. Ben gitmiyorum. Nedenini biliyor musun? Neden? Çünkü oraya gittiğim
zaman eski evliliğimle ilgili bıraktığım anıları niye göreyim ya? Görmek istemiyorum belki. Doğru. Saygısızlık bu. Kafam niye karışsın? Görülmeyecek sanki Türkiye'nin yerinde bir sürü yerler var. Koylar var, adalar var, bir sürü yerler var. Yani Kaş Doğru. ne alaka? Orada bitti. Ne gereği var? Niye gideyim? Anlamsızlık, saygısızlık. Bu yeni eşe olan saygısızlık. Gitmem. İspanya'ya gidelim diyor, Andorra'ya. Gitmem. Gitmem. Kendin git tek Andorra'da başına. da mı Gitmem. Andorra'da da mı anın var? Yani Sürekli kayak yaptım. Sürekli gümrüksüz alışveriş yaptığım, İspanya'ya giderek direkt ilk ziyaretine gittiğim yerlerden biri. Son derece ucuz. Buradaki gümrüklerin de yarı fiyatına parfümler, kozmetikler vesaire. Çok zevk aldığım, çok keyif aldığım bir yer. Andorra'yı çok seviyorum. Ama eski eşimle giderdim sürekli. O yüzden yeni eşimle gitmiyorum mesela. Gitmem. Onunla olan hatıralarım orada kalır. Bu bir saygıdır, anlatabiliyor muyum? Yok yok, Andorra'dan öyle düşünmüyorum. izleyen Ben boğa burcuyum. Çok aşırı duygusalım ben. Andorra'dan bizi izleyen Emile Guler var. Şu anda yayında değil galiba. Daha sonra izlerse selam olsun buradan ona. Peki, Sınıfta iyiliğini e, versin. sana bir soru daha soracağım Mert ve Afra ile Buyurun, ilgili. Ondan önce özel abonelerime bir merhaba demek istiyorum kendilerine. buyurun. Süreyya Diker Hanım buradaydı. Hala buradaysa e, Süreyya Hanım da Afram destekleyen bir e, onları çok seven bir insan Süreyya Hanım. Peki Nelly de Manzano demin geldi Arjantin'den. Delfina Di Masio Şili, çok selamlar Delfina Di Masio'ya. Lidya burada, Lidya sevgili arkadaşımıza kucak dolusu sevgiler. Monica Vasconcelos Brezilya'dan özel abonem. Monica Hanım'a da buradan selamlar. Lidya bize kalpler gönderdi. Lale Arzu Hanım burada ve çok üzülüyor. Senin söylediklerin Lale Hanım'ın içini açacağını, Lale Hanım ümitsizliğe düştü iyice. Afram'ın dirilemeyeceğini ilk defa Lale Hanım'dan bu kadar karamsar bir yorum gördüm. Flavia Rocha 3746 Brezilya'dan dostumuz, arkadaşımız. Özel abonem, ona da selamlar olsun ve Derya Şahin Eğitim. Derya Hanım'ın annesi rahatsız arkadaşlar. Kalbinden rahatsız ve onunla Çok ilgileniyor. Özel geçmiş abonem. olsun, Allah şifa versin. Allah şifa Beğeni versin. evet yükseltti 400 küsurdan. Allah Lütfen şifa. beğeni yapalım. Derya Şahin Eğitim'in annesine Allah'tan şifa diliyoruz. Özel abonem. Ee, peki sen, eğer Mert'in hayatında birisi yoksa ve Poyraz'la Afra'nın durumunda bir sallantı olursa, yeniden Geri dönecek. birbirleriyle görüşme ihtimali görüyor musun? Öyle bir şey olabilir mi? Milyonların Dostlukla baskısı başlayan var. tekrar olabilir tabii. Dostlukla başlayan ilişkilerin sonları tekrar aşka dönebilir. Olabilir. Sanki bu meyanda Mert sizce boş mu kaldı? Yani Afra farzı misal, farzı misal bir ilişkiye başladı güya. Olmadı bitti. Mert boşta mı kaldı? Kimse kimseye hesap soramaz. Kaldıkları yerden devam eden ilişkiler var. Birbirlerini unutamayan, birbirlerini hatırlayan, birbirlerine hala da aşkla devam eden ilişkiler var. O yüzden olabilir tabii ki. Dünyada olmayacak diye bir şey yok. Her şey insanlar için. Bak diyor ki Aşklar devam ediyor. İlişki Murat Uğur diyor ki bedenen olabilir bir başkasıyla ilişki ama kalbi Mert'te diyor. Yani aynı. Mert'te Mert'in de onda. kalplerin bir arada olması, yani onu aklından çıkaramaması, bu çok önemli ya. Çok önemli. Eee, aralarındaki kırgınlığın sebebini merak ediyorum. Lide diyor ki üzgünüm Bilal, inanmıyorum. Pera'nın PR'ı diyor. Pera dizisinin PR'ı diyor. Fikrimin arkasındayım. Afram'dan yanayım. Bu birdenbire ortaya çıkan P hakkında neden konuştuğumuzu bile anlayamıyorum diyor Lidya. Ve Lidya nazar boncukları koymuş. Afram o kadar inanıyor ki nazar değmesin diyor. Burcu Demirci de Afra'nın Mert'i unutmadığını söylüyor. Yani Afra tamam güzel kız, Rufet Memedov, Afra güzel kız diyor ama işte yani, ah bir de
Ah, bir de, yani, şu Evet Murat. Afra gözleri başka bakıyor. Afra'nın aşk yok Poyraz'da bence. He. Afra'yla tabii, Afra'yla aralarında aşk yok diyor. Poyraz'a başka bakıyor diyor. Poyraz'ı proje olarak mı düşünüyor demek istiyorsun? Elif Nur. Ya sen o zaman Lidya'nın dediğiyle örtüşüyor bu söylediğin. Evet, Murat Lidya bu öyle söylüyor. Bu çalışması diyor Lidya. Ve diyor bu PR çalışmasının arkasında Eylül ayında yapılacak olan bir dizi filmden bahsediyorlar, diziden. Pera dizisinden. Bunun PR çalışması bu. Unutulmasın diye. Bunu yaptılar diyor. Yani o böyle bir ya PR işte. Gündemde. evet, o Ben de Pera aynı. çekildi. Pera çekildi. Eylül'de yayına girmesi planlanıyor. Büyük bir ihtimalle Eylül'de. Evet. Evet. Peki sana soruyor Murat Bey, rüya tabirini yorumluyor musun diye. Onun için, özelden ulaşmanız lazım kendisine. Sana özelden nasıl ulaşabilirler? Bir şeyini versene lütfen. Murat Bey, Instagram ulaşmak zor değil. Zaten Bilal Bey'in bütün yayınlarındaki etiketlerinde ben varım. Instagram olsun. adresim İpek Ünlükoç. Yani İpek alt dire Astro. Dolayısıyla Bilal Bey yayın yaptığında zaten etiketliyor beni. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Yahut da mail adresim de ipek1970@gmail.com. Buradan da ulaşabilirsiniz. Bana ulaşmak zor değil. Google'a yazdığınız zaman 27 yıllık mesleki hayatımda zaten kim olduğum, ne olduğum, bütün bilgilerim ve Peki, iletişimlerim orada bir mevcut. dakika dur Tabii İpek. yapıyorum. İpek, yılların televizyoncusu olduğun o kadar belli ki motor gibi konuşuyorsun. Ben bile yetişemedim. Şu Gmail adresini bir versene bir daha yavaş yavaş Gmail adresini. İpek 1970 at gmail.com. Yani İpek 1970. Adresim de @gmail.com. İpek Astro. Evet. Instagram İpek Altkir Astro. İpek Ünlü Koç da yazabilirsiniz. Her şekilde çıkarım. Anlatabiliyor muyum? Rüya tabiri tabii ki yapıyorum. Yani ama tabii ki rüyanızla ilgili e, tabir derken enerjiyle alakalı olarak genelde çalışmalarım bununla ilgili. Doğum haritasıyla alakalı, astrolojik olarak yorumla alakalı ve aynı zamanda en önemlisi de yıldızname bakıyorum. Yani bunların haricinde yıldızname bakıyorum. Bakmayın burada magazin yapıyorum ama Bilal abi çok çok teşekkür ediyorum. Keyif aldığım için onunla bu konularda A enerjiyle ilgili destek olmaya çalışıyorum. Ama sonuç itibarıyla bir astrolog olarak Türkiye'nin ilk daha böyle 20 sene önceki yıldızname bakanlarından birisiyim. İlahiyata çok inanıyorum, enerjilere inanıyorum ve sürekli tevekkül eden biriyim. Sizlerin de öyle olmasını, her daim Yaradan'a şükretmenizi, her konuda şükretmenizi buradan sizlere de söylüyorum ki gerçekten her şey gönlünüzce olsun. Dilediğiniz, istediğiniz gibi olsun. Hayat sizi hiçbir şeyden utandırmasın. Hep büyük güzellikleri, mutlulukları versin. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, ailenizle, işinizle, özel hayatınızla. Ben burada katılımcıların hepsine ve özellikle Bilal abinin bütün takipçilerine hepsi çok 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 seviyorum. Ama tabii ki konumuz bitmesini istiyorum. Bir konumuz vardı, çalışmıştım. Hiç anlatmadım o kedi hikayesini. eee, kedi hikâyesini, yani vakit kalmadı. Bir saat tamamladık. Onu bir başka gün Yarın konuşalım yine. Onur'la konuşacaksınız. Yarın Bence Onur'la. Onur'la konuşacaksınız. Safiye Evet. Soyman'a da buradan selam sevgilerimi gönderiyorum. Benim canım dostum Bilal abi. Niye istedim biliyor musun onu konuşmak? Şu oturduğumuz yerde Safiye ile oturup kahvaltı yapardık. Ah, canım benim. Ah, Eda Sayan, Safiye ve ben. Şu oturduğumuz yerde kahvaltı yaptık. İnan buna. Yaptık. O yüzden dolayı çok hadi severim. bakalım. Safiye'yi de O Seda zaman Hanım'ı da o zaman konuşalım. O zaman konuşalım. Bir dakika. konuşalım. Şimdi Safiye Soyman, 2 sene evvel evladını kaybetti arkadaşlar biliyorsunuz. MS hastası. Şarkıcı Safiye Soyman. MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybetti. Vefat etti Harun. Genç yaşta MS hastalığı çok ilerlemişti. Ve burada Gündoğan benim olduğum yerde Bodrum'da Gündoğan mezarlığında toprağa verildi. Bugün oğlunun ölüm yıl dönümüymüş ve Gündoğan mezarlığında duası yapıldı. Safiye Soyman, yanında hayat arkadaşı Faik Bey, gazeteciler, televizyoncular da oradaydı ve mezarlığın yanında bir kedi geziyor, kedi dolaşıyor. Bildiğiniz tekir kedi. Safiye Soyman diyor ki gazetecilere, ben diyor oğlumun ruhunun bu kedide olduğuna inanıyorum diyor. Herkes şok. Herkes şok. Bakın o cümleyi söyleyeyim arkadaşlar size.
çok büyük evlat acısı çekiyor Safiye Soyman. Diyor ki şimdi, bir dakika hemen okuyacağım. Şimdi o melek yanından hiç ayrılmıyor kedi. Safiye Soyman'ın yanından hiç ayrılmıyor bu tören sırasında. Bu kedi Harun öldüğünden beri burada. Onu bekliyor. Harun'un ruhunun bu kedide olduğuna inanıyorum. Herkes şok oluyor. Kediyi kucağına alıyor. Kedi kaçmıyor. Kedinin hareketlerinin oğlunu hatırlattığını söylüyor. Burada diyor ağaca tırmanıyor. Saklanıyor benden, oyun oynuyor benimle. Mezarlığın arkasına geçiyor. Bir anda önüme çıkıyor. Oyunlar yapıyor. Harun da çok şakacı, çok hareketli biriydi. Bu kedinin hareketlerinde hep onu görüyorum. Oğlum burada, oğlum bu kedide. Böyle bir şey olabilir mi? Bilal abicim, öncelikle tabii ki bazı fikirlere saygılı olmak durumundayız. Safiye'ye göre olabilir çünkü oğlunun öldüğünü kabul etmiyordur. Oğlunun hala yaşadığını, onunla iletişim içerisinde olduğunu olabilir. Var öyle, biliyor musun? Ruhu geçmiş olabilir. Eğer o kedi ona yaklaşıyorsa, Safiye'den bir şeyler almaya çalışıyorsa ya da Harun'un hareketlerini kedi vesile olup Safiye'ye sunmaya çalışıyorsa olabilir. Bazen Allah evrende görünmeyen varlık enerjileri vardır. Öyle değil Allah. mi? Allah. Görünmeyen vardır. İnanmış ona tabii ki var. Bakın, bazı görünmeyen varlık enerjileri bir takım hayvanlara geçebilir. Bir kedi kılığında, bir köpek kılığında Evet, gelebilir. Bize görünebilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dolayı koptum tabii ya. onun Koptum bak. ölümünü kabul etmedi. Sema diyor ki, affedersin sözünü kesiyorum. Sema Dumantepe diyor ki evet Safiye Hanım zaman zaman paylaşıyor kediyi diyor. Aman 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 başka zaman da paylaşıyormuş. Oğlum yanıma geldi mi diyor. Ne Bak, diyor? Ay korktum ben ya tüylerim diken diken oldu. hiç korkma. Bazen evrende diyorum ya, görünmeyen varlıklar ya da insanların gerçekten ruhları böyle bir canlıyla birlikte senin karşına bir obje olarak çıkar. Sana oradan bir mesaj vermeye çalışır. Belki de onu öyle görmek istedi. Belki çocuğunun hala da bazı anne işte, Allah kimseye evlat acısı vermesin Safiyem benim. Nurlar içinde yatsın oğlum. Nurlar Ay içinde yatsın. Night Safiye Blue, anneydi. Night, Night Blue olamaz ya. Ruhlar başka bir bedene geçemez. Ruh ya azap görür ya da cennet bahçeleri. Bu başka bir boyut. Fikirden fikire göre farklı Ay olabilir. ay ay ay. Ay. O öldüğünü kabul ediyor. Bilal Bahadır, abicim, eğer gerçekten oğlumun öldüğünü kabul etmediğinden dolayı o kedinin ona sanki oğluyla iletişimde olduğunu gösteriyor. aman aman Bak, iki evladım. alternatif var. Bu da olabilir. Bak Sema görmüş. Hayvanlardan Sema çok Dumantepe. güzel söyledin Tülay. İnsanlardan korkmalı. Sema Kedi Dumantepe ve diyor ki zizele. Sema Dumantepe Safiye Soyman'ın hesabını takip ediyor demek ki. Evet mezarlığa gidiyor hep orada. Gerçekten e, sıradan günlerde de gidiyor. Kedi hep orada diyor. Mezarlıkta diyor. Kedi hep orada Evet, diyor. orada. Evet, o inanmış artık çocuklar. Yapılacak bir şey yok, inandı. Safiye buna inandı. İnandığıyla mutluysa Peki öyle o kedi kalsın. Biz de saygı duymaktan kedi başka bir şey kedi yapamayız. mezarlıkta karnını nasıl doyuruyor? Suyu nereden buluyor? Harun mu yedirip içiriyor kediyi ya? Harun ölmüş mezarda nasıl oluyor? Bilal abi, o kadar çok herhalde farkında değilsiniz. Türkiye'de o kadar çok hayvanseverler var ki. Var. Genelde mezarlıklara, ormanlara, mesela Yuşa Baba Hazretlerine gidiyorum ben. Genelde ibadetlerimin çoğunu oralarda yaparım. İnanç meselesi. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Ben yüksek bir enerji alıyorum oradan. Gittiğim zaman inanmazsın, 50 kilo 50 kilo mamalar kutularla konmuş. İnsanlar hayvanlara, kedilere, köpeklere, orada çok köpek var kediden ziyade. Hep destek oluyorlar. Çok halkımız duyarlı bu konuda. Türk milleti böyle. Seviyor Çok hayvanları. Çok seviyor insanlar hayvanları. Hayvan sevmeyen insan sevmez zaten. Ben bu yüzden ev sattım. Alt komşumun mezhebi farklı. Köpeklerden nefret ediyordu. Kadın dedi ki bıktım senin köpeklerinden. Köpeklerini senin zehirleyeceğim dedi ve ben ay evimi ay sattım. Ay ettim ona. İki elim dedim yakanda olsun. Bu dünyada da öbür dünyada da benim hayvanlarıma böyle davrandın, köpeklere. Ben bu saatten sonra bunları kendime alıştırdım. Atamam, satamam, veremem. Ancak çareyi evimi satmakta buldum. Evi de sattım, kurtuldum oradan, o kadından. geçmiş Çok olsun. kötü Bak insanlar da var. çok Tabii kötü Sema insanlar da var. Dumantepe diyor ki Sema Dumantepe diyor ki Harun'a bakan bir abisi vardı. Yani abisi dediği bir bakıcısı adam vardı biliyorum.
O Hıı. sürekli mama götürüyor Bilal Bey diyor. Harun zannedilen kediye sürekli mama götürüyormuş. Harun'a bakan zamanında evde bakıcılık yapan adam, Çok eee, evet. maaşlı çalışanı Safiye Soyman'ın. Şimdi de Harun'un ruhunun girdiği, iddia edilen kediye bakıyor, mama götürüyor sürekli ona. Biz biraz daha konuşursak, bana gelecekler, tüylerim filan diken diken oldu. Bitirelim, Bilal bitirelim. abi bak, diyorlar Aman, ki bana, evet, dinle, İpek Hanım diyorlar, İpek Hanım diyorlar, şikâyet etseydiniz diyorlar, zehirleyeceğim mi, ne kadar kötü biri diyorlar. Arkadaşlar, Kıbrıs kanunlarınla maalesef ki Türkiye'nin kanunları çok farklı. farklı İngiliz Hukuk kanunları. farkımız var. Çok büyük. İngiliz kanunları var bu adada. Burada sen böyle birine, hele vatandaş değilsen şöyle elini bile kaldıramazsın. 6 ay içeriği boylarsın. O yüzden Tabii, kanunlarımız tabii, farklı, tabii. susmak zorundayım. O Tabii, yüzden tabii. de çok da asabiyim, sinirliyim bu hayvan konusunda. Bu yüzden de açık konuşmak gerekirse Türkiye'ye geldim. Çünkü köpeklerim Türkiye'de o dubleks büyük evde, bahçeli evimde daha mutlular. Daha mutlular. O yüzden anlatabiliyor muyum? Yoksa ben hayvan severim. Bütün sokaktaki hayvanları doyururum, bakarım. Benim bir arkadaşım var. Şu an köpeklerimi ona bıraktım aşkına ve aşkın bakıyor köpeklerime. Çok seviyor. Ya insanlar, çocuklar hayvanları gerçekten çok seviyorlar. Zararsız, Allah'ın sessiz kulları. Şu tarçından ne bekleyebilirsin? Babasını korumaya çalışıyor, insanlara bağırıyor. Kapının Doğru, önünden doğru, doğru. geçenlere. Tabii ki Doğru sevaptır. söylüyorsun. Aynen öyle. Neyse Bilal abi çok olduk. 66 dakika olmuş. Biz Peki, rahatsızlık da vermeyelim izleyenlerin de işleri vardır. sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz. Sana da iyi yolculuklar. Bu akşam İstanbul'a geliyorsun bu gece. Sağ olun, İyi var olun, eksik yolculuklar. olmayın. Cuma günü mü yayın? Cuma günü yayın, evet. Evet. Tamam. Cuma günü o zaman görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Kocaman Sevgiler, sevgi dolu hayatınız. Bay sevgiler. bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Değerli dostlar, çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Sevgiler hepinize. Yarın görüşmek üzere. İnşallah Onur Akay'la olacağız.